Efendim selamlar. Düşmüşler salonuna hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Videomuzun konusuna geçmeden önce ufak bir teşekkür konuşması yapmak istiyorum. Son mitoloji videosunda, yani mitolojiden bir hikaye videosunda çok güzel geri dönüşler aldım. Gerek yorumlarda olsun, gerek kendi eş dost çevremden olsun çok güzel mesajlar geldi. Öncelikle bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii efendim ben kanalın topluluk kısmına da yazmıştım. Hani bu işlere biraz yarı doğaçlama başladım diye. İlk videodan sonra hani devam eder miyim, etmez miyim bilmiyordum. Fakat eğer devam edersem her zaman hani mitoloji işin merkezinde olur diye düşünüyordum ki zaten gördüğüm kadarıyla mitolojiye de bir ilgi var. Bundan sonra da söylemiştim, mitolojiyle ilgili videolar devam edecek. Onun dışında tabii başka konularda, başka alanlardan videolar da devam edecek. Tıpkı bugünkü gibi efendim. Mitolojiden bir hikaye demiştik. Bugün de tarihten bir hikaye diyoruz. Biraz da istek oldu. Onun üzerine bu videoyu çekiyorum. Efendim tarihteki şu meşhur dans vebası fenomenine bakacağız. Bir de benden dinleyin madem diyelim. Ve başlayalım efendim. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun birlikteyiz. Efendim bu dans vebası 7. yüzyıldan 17. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa'da dönem dönem kendisini göstermiş olan bir fenomen. Fakat en çok bilineni, en çok konuşulanı, anlatılagelmiş olanı 16. yüzyılın başlarında yaşanmış olan salgın. Gelin isterseniz hayali bir zaman yolculuğuna çıkalım ve hem o dönem neler yaşanmış ona bakarken hem de bir yandan da bu fenomenin ne olduğunu öğrenelim. Efendim 1518 Strasbourg'dayız. Sıcak bir yaz günü şehrin sakinlerinden Trofea Hanım evinden çıkar ve bir anda sokaklarda dans etmeye başlar. Kimisine tabii bu durum ilk başlarda ilginç gelir, kimisine tatlı, eğlenceli gelir. Fakat belli bir zaman sonra işin öyle pek de eğlenceli bir durum olmadığı ortaya çıkar. Öncelikle Trofea Hanım'ın yüzünde hiç öyle eğleniyormuş gibi bir hali yoktur. Efendim trans halinde kimi zaman Tanrı'ya yalvarmakta, kimi zaman çığlıklar atmakta, kimi zaman da anlaşılmayan bir dille garip sesler çıkararak delicesine dans etmektedir. Tabii bir süre sonra da artık yorgunluktan hali kalmayan Trofea Hanım bir anda efendim yere yığılıp kalır, baygınlık geçirir. Fakat kendisine geldikten sonra aynı şekilde tekrar sokaklarda dans etmeye başlar ve bu durum bu şekilde birkaç gün boyunca devam eder. Yani kimi zaman işte düşüp bayılıyor, kimi zaman uyuyor. Fakat uyanıyor, ayılıyor ve sokaklarda dans etmeye devam ediyor. Tabii insanlar da şaşkın efendim. Herkes ortaya bir fikir atmış. İşte kimisi demiş ki kocasıyla yaşadığı sıkıntılardan dolayı aklını kaybetti. Yani delirdi gitti bu kadın diye düşünmüşler. Kimisi içine şeytan kaçmış diye düşünmüş. Kimisi ise ya Tanrı tarafından ya da işte o dönem dansların, efendim işte sanatın, müziğin koruyucu azizi olarak kabul edilen Aziz Vitus, Aziz Vitus tarafından lanetlendiğini düşünmüş ki zaten bir döneme kadar da bu salgın için aynı zamanda Aziz Vitus dansı da denilmiş. Dediğim gibi bu durum böyle birkaç gün boyunca devam etmiş ki zaten belli bir süre sonra artık Trofea Hanım'ın ayakları morarmaya başlamış, yaralanmaya başlamış, kendisini yaralamaya başlamış, düşüp kalkıyor tabii ki zor bir durum. En sonunda hanımefendinin kollarından tutmuşlar ve kendisini Aziz Vitus Manastırı'na kapatmışlar. Efendim hanımefendinin akıbeti belirsiz fakat zaten hikayenin asıl ilginç kısmı bundan sonra başlıyor. Şimdi bu sadece bireysel bir olay olsaydı hani şunu diyebilirdik, işte bir akıl sağlığını yitirme durumu ya da çeşitli hastalıklara bağlı bir kriz geçirme durumu söz konusu olabilir diye konuşabilirdik. Fakat dediğim gibi asıl normal olmayan kısım işte buradan sonra başlıyor. Efendim Trofea Hanım'dan sonra şehirde başka insanlarda görünmeye başlıyor bu dans etme hastalığı. Aynı şekilde trans halinde efendim çığlık atanlar, titreme geçirenler, bayılanlar, kalkanlar, kendisini yaralayanlar derken etrafta Strasbourg'da birçok insan sokaklarda delicesine dans etmeye başlıyor. Efendim kaynaklar arası farklılıklar olmakla birlikte 50 ila 400 kişinin o dönem bu salgına yakalandığı söyleniyor ve yine kaynaklar arası farklılıklar olmakla birlikte hayatını kaybeden insanlar olduğu söyleniyor. İşte artık çeşitli kriz sebebiyle ya da işte yorgunluktan, bitkinlikten, kendini yaralamaktan kaynaklı hayatını kaybeden insanlar olduğu da söyleniyor. Yani insanlar ölümüne dans ediyorlar.
Efendim şimdi diyeceksiniz ki peki kimse müdahale etmemiş mi ya da yetkililer devreye girmemiş mi? Giriyorlar. Kilise bir otorite olarak devreye giriyor ve diyor ki bırakın karışmayın, dans etsinler. O içlerindeki laneti, günahlarını dışarıya atsınlar. Hatta müzisyenler tutuluyor ve bu dans edenler de belli bir bölgede toplatılıyor ki rahat rahat dans edip işte o lanetleri, günahları içlerinden atsınlar diye ve tabii ki ters yapıyor efendim. Birincisi salgın daha da fazla yayılıyor ve ikincisi dediğim gibi artık o dans etmekten, geçirilen o krizlerden, yorgunluktan, yaralamalardan dolayı ne yazık ki hayatını kaybeden insanlar da oluyor. Ve efendim bu dans vebası birkaç ay bu şekilde devam ettikten sonra tıpkı geldiği gibi aniden ortadan kayboluyor. Fakat bu öyle münferit bir olay ya da sadece o dönem o yöredeki insanlara özgü bir durum değil. Dilerseniz tarihte başka hangi dönemlerde ne şekilde yaşanmış bu dans vebası, biraz da ona bakalım. Efendim izninizle buradan itibaren biraz notlarıma bakarak ilerlemek istiyorum. Çünkü çok fazla tarih ve çok fazla dönemde yaşanmış Avrupa'da. Hani bir karışıklık olmasın. Tabii 7. yüzyıla kadar gidiyor demiştik. Burada önemli olan tarihi kayıtların güvenilirliği. 1518 vakasının da zaten bu kadar çok konuşulmasının sebebi de o dönemden günümüze çok fazla kayıt kalmış. Bu sebeple de efendim daha çok aslında o dönemde yaşanan bu salgın konuşuluyor. Fakat dediğim gibi Avrupa'da birçok dönemde bu durum yaşanmış. 7. yüzyıla kadar gidiyor. Ufak tefek kayıtlar var. Onun dışında 1017 yılında Saksonya'nın Kölvik kentinde ortaya çıktığı ile ilgili hikayeler var. Fakat bugün bunu tarihçiler biraz efsane olabileceğini de düşünüyorlar. 1020'lerde Saksonya'daki Bernburg'da anlatılan bir hikaye var. Efendim 18 köylü bir araya gelmişler. Yine işte bu dans vebası hastalığına yakalandıkları düşünülüyor ve Noel zamanı kilisenin etrafında toplanıp dans edip şarkı söylemeye başlamışlar ve ayini aksatarak halkı kızdırmışlar ve bunu da tabii bilinçsizce yaptıkları, yine trans halinde böyle bir dans vebasına yakalandıkları düşünülüyor. Onun dışında 1247'de Erfurt'ta ortaya çıkmış dans vebası. Bu ilginç çünkü burada başrolde çocuklar var. Birçok çocuk bir araya gelip dans edip zıpladıktan sonra efendim yere yığılıp kalmışlar. Anneler babalar çocukları perişan halde bulmuşlar. Yine ne yazık ki çocuklar arasında bazıları hayatını kaybettiği söyleniyor. Bazılarının ise hayatları boyunca titreme, yorgunluk gibi durumlardan muzdarip oldukları yine kayıtlara geçmiş. 1278'de Maastricht, Hollanda'da 200 kişi bu hastalığa, bu salgına, dans vebasına yakalanmış ve dans ede ede Mosel Nehri üzerindeki bir köprüye gitmişler ve köprünün üzerine dans ederken köprü çökmüş ve ne yazık ki yine kayıplar olmuş. 1373-74 yıllarında Swabia, şimdiki Almanya, Hollanda ve ardından İngiltere'de görülmüş. Oradan hızla Belçika'ya yayılmış. Oradan Fransa'ya ve bu tabii ki Strasbourg'daki ilk vaka olduğu söyleniyor. Fransa'ya geçtikten sonra 1373-74 yılındaki. Ve yine oradan İtalya ve Lüksemburg'a kadar ulaşmış. Kimi zaman 2 hafta sürmüş, kimi zaman birkaç ay devam etmiş. Ve hatta kimilerinde de iyileşip kendine gelenlerde de ara ara bu hastalık nüksetmiş efendim. 1375'te dans vebası Fransa, Almanya, Hollanda'ya geri dönüyor. 1381'de Almanya'nın Augsburg şehrinde tekrar görülüyor efendim. 1428 yılına gelindiğinde İsviçre'nin Zürih şehrinde bir grup kadına bulaşıyor efendim ve Schaffhausen'de bir rahip bu dans etme vebası yüzünden hayatını kaybetmiş. Az önce konuştuğumuz 1518 Strasbourg salgınından sonra 1536'da yine İsviçre'de birkaç çocuğa bulaşmış. 1551 yılında ise hastalık Almanya'nın Anhalt bölgesinde tek bir erkekte görülmüş. Efendim yine 1500'lerde meşhur Hollandalı ressam Bruegel, ki ben hayranıyımdır kendisinin. Hatta siz şu an görmüyorsunuz fakat Düşmüşler salonunda, yani evimizin salonunda şu an ben Bruegel'in bir tablosundan yaptırmış olduğum halının üzerinde çekiyorum bu videoları. Efendim Bruegel'in de yine arkamda ekranda da görüyorsunuz. Ayrıca montajda tekrar ekrana da veririm. Bruegel'in bu kimi köylü dansları temalı eserleri vardır. İşte bu eserleri de yine o dönem yaşanan dans vebası salgınından etkilenerek
oluşturduğu, renklendirdiği, canlandırdığı söyleniyor, düşünülüyor kimi sanat tarihçileri tarafından. Ve efendim 1600'lerin ortalarına geldiğimizde ise bu dans vebasının tamamen ortadan kalktığı kabul ediliyor. Efendim şimdi isterseniz biraz da teorilere nedir ne değildir ona bakalım. Tabii bununla ilgili bugün bilim insanları arasında bir fikir birliği yok. Yani bu fenomen nedir, nasıl ortaya çıkıyor, nasıl salgın gibi yayılıyor? Bununla ilgili henüz bir fikir birliği yok. Kimi antropologların, psikiyatristlerin mantıklı diyebileceğimiz teorileri var. Fakat dediğim gibi ortak bir noktada henüz bilim insanları buluşmuş değiller. Tıbbi terimle koreomani deniliyor efendim. Yunanca anlamıyla Türkçe çevirdiğimizde dans çılgınlığı gibi bir anlama geliyor. Bugün bilim insanları bu dans vebasını daha çok kitlesel histeri krizleri kapsamında değerlendiriyorlar. Tabii kendi yaşandığı dönemlerde birçok fikir ortaya atılmış. İşte başta şeytan kaçtı içlerine denilmiş ki zaten bol bol şeytan çıkarma ayinleri yapılmış. Yine işte Tanrı tarafından ya da Aziz Vitus Vitus tarafından lanetlendiği düşünülmüş insanların. Onun dışında tabii cadılık, büyücülük faaliyetleri kapsamında değerlendirilmiş. Yani kendi dönemlerinde, yaşandığı dönemlerde dans vebası salgını insanlar olaya daha çok dini ya da işte batıl inançlar kapsamında bakmışlar. Efendim onun dışında Paracelsus 16. yüzyılın meşhur hekimi, simyacısıdır. Onun ilginç fikirleri olmuş. Biliyorsunuz modern tıbba kadar Batı'da işte insan bedeninin bu işte 4 salgıdan oluşması vesaire gibi bir durum vardır. İşte bu 4 salgının düzeninin bozulması, vücutta değişimler yaşaması sonrası işte insanların böyle tepki verdiğini düşünmüş. Yine efendim işte insanların kişiliklerine, karakterlerine, mesleklerine bağlamış. Daha çok da işte kötü yöndeki onun gözüyle, onun vizyonuyla kötü yönde gördüğü insanların daha çok bu tip hastalıklara yakalandığını düşünmüş ve tedavi olarak da değişik fikirler ortaya atmış. İşte demiş ki karanlık bir odaya kapatalım, işte günlerce orada kalsınlar, aç bırakalım, susuz bırakalım, işte buz gibi suyun içine atalım gibi çeşitli fikirler ortaya atmış. Efendim bugün ise tabii bilim insanları daha mantıklı, daha bilimsel bir çerçevede konuyu değerlendirmeye çalışıyorlar. Dönemin şartlarına bağlıyorlar. Dediğim gibi kitlesel histeri krizleri kapsamında değerlendiriyorlar ki bugün bile modern çağlarda da dünyanın birçok yerinde insanların bu şekilde topluca çeşitli tepkiler, krizler yaşadığını ve bunu salgın gibi birbirlerine yaydığını görebiliyoruz. İlla dans etmek şeklinde olmasa da çeşitli krizlerle bu tip salgınlar bugün bile görülebiliyor. İşte birkaç örnek vermek gerekirse meşhur 1960'larda Tanzanya'da yaşanan kahkaha krizini biliyorsunuz efendim. İşte bir anda kahkaha atmaya başlayıp bunu salgın gibi etrafına yayıp ve sayının yüzlerce insan olduğu söyleniyor. Ve aylarca kahkaha krizinden çıkamayan insanları biliyoruz. Yine Tanzanya'da işte 2000'li yıllarda bir baygınlık salgını vardır. Okullarda öğrenciler arasında yayılan. Yani işte bir öğrenci bayılıyor, ardından başka bir öğrenciye geçiyor, başka bir öğrenciye geçiyor. Eğitime ara veriliyor. Çocuklar köylerine gidiyorlar. Köylerde bu sefer baygınlık salgını yayılmaya başlıyor. Bu şekilde öğrenciler arasında başlayıp etrafa yayılan bir baygınlık salgını da vardır. Tabii bu okullar arası, okullarda öğrencilerin yaşadığı bu krizler hala günümüzde dahi dünyanın birçok yerine görülebiliyor. İlla öyle işte Afrika'yı düşünmeyin, işte Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere, Belçika, Fransa olsun, Asya'da, Kore, Japonya olsun. Birçok öğrencinin bu tip krizler yaşadığını biliyoruz. İşte baygınlık olabilir, işte titremeler, çığlık atma krizleri ve hatta hiçbir bulgu, hiçbir kanıt olmamasına rağmen zehirlenme belirtileri gösteren öğrenciler olduğunu da biliyoruz. Yine dünyanın birçok bölgesinde yaşanmış bir durum. Hatta bu tartışmalara da yol açmıştır. Kimileri de işte bu sebeple, bu öğrencilerin okullarda yaşadığı krizler sebebiyle işte bizim bu modern okul sistemimizin, bu modern okul disiplininin aslında genç çocuk insan bedenine, işte insan psikolojisine, fiziğine aslında uygun bir yöntem olmadığıyla ilgili de tartışmalar vardır. Tabii yine sanayi devrimi sonrası o aniden değişen dünyanın atmosferi insanları şok ediyor. Biz tabii bu dünyanın, bu ideolojinin, bu sistemin içine doğduğumuz için belki bugünden anlaması biraz zor. Fakat o dönem 18. yüzyılın sonları olsun, işte 19. yüzyıl olsun
fabrikalarda çalışan işçiler arasında yine bu tip krizler yaşanıyor. Birçok işçi krizler geçiriyor. Çeşitli işte baygınlık olsun, titremeler olsun, çığlıklar olsun ve bunu yine etraflarına salgın gibi yayıyorlar. Ne yazık ki efendim o dönemde fabrikalarda böyle toplu histeri krizleri işçiler arasında görülmüş. Efendim yine işte Orta Çağ'a gidecek olursak manastırlara kapanmış ya da kapatılmış kadınlar arasında yine bu tip krizler görülebiliyor. Dans etme yanında efendim işte kedi gibi miyavlayan rahibeler vardır tarihte. İşte bir rahibe, manastıra kapatılmış bir kadın işte kedi gibi miyavlamaya başlıyor ve ardından bunu diğer rahibelere yayıyor. Bu şekilde efendim yine tarihten notlarda mevcut. Yine ilginç salgınlardan birisi de efendim Güneydoğu Asya'da daha çok görülen, işte Çin, Tayland, Vietnam gibi bölgelerde görülen penisim ortadan kayboluyor salgını. Efendim bu salgın şöyle, bir anda işte erkekler arasında başlıyor ve dediğim gibi yine salgın şeklinde yayılıyor. Penisim küçülüyor, içe doğru kaçıyor ve karnın içine girip ortadan kayboluyor korkusu. Bu bayağı ciddi yani birçok tarihin döneminde o yörede görülmüş bir salgın efendim. Hatta deniyor ki kimi erkekler affedersiniz pipisinin ucunu tutarak içeriye kaçıp kaybolmasın diye işte koşa doktorlara gittiği de yine kimi kaynaklarda belirtiliyor. Efendim bu liste kabarık, anlat bitmez tarih boyunca insanın böyle işte kitlesel histeri krizlerine girip bunu salgın gibi kendi aralarında yayması. İşte İngiltere'de İrlanda korkusu vardır yine. Fransa'da devrim öncesi büyük korku vardır. Victoria dönemi hayalet görme krizleri ve işte yine 1900'lerde hayali seri katillerden korkma, kaçma krizleri vardır ve bunlar yine dediğim gibi salgın gibi insanlar kendi aralarında yayıyorlar. Bu listeyi bunları anlattım çünkü bugün bilim insanları işte bu dans vebası salgının da bu kitlesel histeri kapsamında değerlendiriyorlar ve bu listeye ekliyorlar. Peki efendim Homo sapiens neden böyle bir krize giriyor ve bunu salgın şeklinde nasıl kendi arasında yayabiliyor? Efendim dediğim gibi karar birliği yok. En çok dış etkenler, çevresel koşullar ve dönemin şartları değerlendiriliyor. İşte dans vebası üzerine konuşacak olursak şimdi modern çağ öncesini düşünün. İşte elektrik yok, teknoloji yok. Bugünün nimetlerinin birçoğu yok. Efendim işte modern tıp yok. Bugünün kullandığımız araç gereçlerin birçoğu yok. İnsanlar tıkalı oldukları yerde kısıtlı imkanlarla ve dar bir vizyonla yaşayıp göçüp gidiyorlar. Zorlu yaşam şartları efendim. Tabii uygarlık tarihine bakacak olursak hani 4 başlık üzerinden değerlendirebiliriz. Savaş, hastalık, afet, kıtlık. Savaş, hastalık, afet, kıtlık. Uygarlık tarihi bu şekilde ilerliyor. Efendim yaşlanmak bir istisna, bir mucize diyebiliriz. Hatta insan daha doğamıyor bile efendim. Doğan birçok çocuk hayatını kaybediyor. Hayatta kalmak bir mucize. Efendim ölüm sürekli sırtınızda. Bunun dışında hayat sürekli din ve batıl inançlar üzerinden okunuyor. Yani işte günah, ceza, iblisler, şeytanlar. Onun dışında tabii din çok ciddi bir otorite. Her şeye karışıyor. İşte oturup kalkmanıza, yiyip içmenize ve hatta yatakta hangi pozisyonlarda sevişebileceğinize kadar her şeye din karar veriyor ve korkuyla yönetiyor, insanları korkutuyor. Şimdi bunların hepsi bir araya gelince yani felaketler, baskılar, efendim kısıtlı imkanlar, sıkıntılar, hastalıklar, tüm bu etkenler bir araya gelince efendim işte insanların bu şekilde bu zorluklara karşı böyle toplu histeri krizlerine girebileceği düşünülüyor ve işte bir sosyal varlık olarak da efendim kolektif bilinç deyin, işte sosyal bulaştırma deyin, bilmiyorum hangi başka değerlendirilir. Kendi aralarında bu şekilde bu krizleri salgın gibi yayabilecekleri de bilim insanları tarafından teori olarak efendim ortaya atılmış durumda. Tabii birçok soru var. En başta nasıl ya olmak üzere efendim çalışmalar devam ediyor. Teoriler, fikirler ortaya atılmaya devam ediyor. Bir gün belki net bir cevap alırız diyelim ve burada sonlandıralım. Ufak bir kitap tavsiyesi köşesi yapıp kapanışa geçelim.
Efendim şimdi konuyla ilgili öyle çok sık Türkçe kaynak yok diyelim en azından. Aslında çok fazla kaynak var fakat Türkçe'ye çevrilmiş çok kaynak yok. İşte en meşhurlarından birisi John Waller'ın çalışmasıdır. Neydi ismi? Siz yine sanırım kafamın sağ tarafında görüyorsunuz. Ne yazıyor? A Time to Dance, A Time to Die yazıyor sanırım, değil mi? Efendim işte bu çalışma konuyla ilgili iyi çalışmalardan birisidir. John Waller önce olayın ne olduğunu anlatmıştır. Daha sonra da kendi teorilerini bu kitapta anlatmıştır. Hani ne olabilir, nasıl ortaya çıkıyor, nasıl yayılıyor ile ilgili kendi teorilerini bu kitapta ortaya atmış. Türkçe kaynak olarak da efendim bende şöyle bir kitap var. Biraz farklı bir kitap. John Telou'nun Dansa Davet kitabı. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Efendim bu kitabın özelliği şu. Jean Telou bu 1518'deki Strasbourg salgınını ele alıyor fakat bir tarih anlatısı gibi ele almıyor. Bu olayı kurgulamış, bir öyküye çevirmiş ve bizlere o şekilde anlatmış. Yani bir tarih kitabı, bir bilgilendirme kitabı olarak alırsanız birazcık sizi o anlamda hayal kırıklığına uğratabilir. Fakat dediğim gibi olayı öyküleştirmiş, kurgulaştırmış ve bu kitabında bizlere anlatmış. Bu şekilde dediğim gibi benim bildiğim kadarıyla çok pek öyle Türkçe'ye çevrilmiş kaynak olmadığı için sizlere burada bol bol kitaplar sunamıyorum bu seferlik. Böyle 2 kitapla, birisi İngilizce olmak üzere bugünü kapatmış olalım ve kapanışa geçelim. Efendim bu şekilde dans vebası fenomeninde konuşmuş olduk. İstek bir videoydu. Yine eğer sizlerden istek olursa birikimim yettiğince efendim becerebildiğim kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Sürçülisan ettiysek affola. Efendim beğendiyseniz ne mutlu bana. Teşekkür ediyorum. Beğenmediyseniz de sabredip izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve hepinize mutlu günler diliyorum. Yavuz Çetin, sadece senin olmak. Görüşeceğiz. Bay bay.